Ayasofya'yı inşa ettiren ayaklanma. İmparatoriçe olarak selamlanmadığım hiçbir günü görmeyeceğim dedi. İşte bu noktadan sonra olaylar önüne geçilmez bir hal almaya başlıyor. Şu anda eski Bizans Sarayı'nın olduğu bölgedeyiz. Turistlere kanalımıza abone olur musunuz diye sormaya gidiyorum. Hello. Oh, hi. Hello. Can you subscribe our YouTube channel? Oh, yes, I can. Yes. So, We are making some documentaries. You did. yeah. Oh, Yes. really? Thank you so much. You're welcome. Thank you so much. Mor en soylu kefen midir? Asırlar önce bir imparatoriçenin eşine söylediği bu söz İstanbul'u yıkılmaktan kurtardı ve yeniden imar edilmesini sağladı. Tam 1491 yıl önce işte bu noktada İstanbul'un en kanlı ayaklanması yaşandı ve bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Soğuk bir Ocak günündeyiz. Yine böyle soğuk bir Ocak gününde 532 yılında işte tam da burada büyük bir isyan gerçekleşti. İmparator Justinian isyanı bastıramamaktan öylesine korktu ki sarayını bırakıp kaçmayı düşündü. Peki bu olaylar nasıl başladı? Öncesinde neler yaşandı? Biraz oraya odaklanalım. Takvimler 532 yılını gösterdiğinde doğuda Perslere karşı zaferler kazanılmıştı. Batıda ise sınırlar Adriyatik'e kadar genişletilmişti. Kafkas orduları da göreve çağrılmıştı. Bunun anlamı açıktı. Sicilya'da yeni bir sefer. Ama Roma ordusu sefere çıkmak istemiyordu. Ayrıca bu savaş harcamaları yüzünden Hz. İsa'nın doğum gününde halka dağıtılan altın sikkelerden hiçbiri dağıtılmamıştı. Her hasat zamanında dağıtılan ikramlıklar da dağıtılmamıştı. Halk son derece gergindi ve tüm bu olanların sebebini merak ediyordu. Bu süreçte soylularda da imparatora karşı bir kin oluşuyordu. Neden mi? Çünkü İmparator Justinian tahta çıktığından bu yana merkezi otoriteyi güçlendirmek için bir dizi düzenleme yapıyordu. Bu düzenlemeler arasında soyluların yetkilerini kısıtlamak da vardı. Böylece merkezi otorite yani imparatorun eli daha çok güçlenecekti. Elbette bu durum aristokratların hiç de hoşuna gitmiyordu. Bu yüzden fırsatını buldukları anda isyanı destekleyecek ve isyancılara el altından silah vereceklerdi. Soyluların tek derdi yasal düzenlemeler değildi elbette. İmparatoriçe Theodora'ya karşı olan nefretleri de içlerinde birikmişti. Peki neydi bu kadınla dertleri? Bizanslılar Theodora'nın soylu bir aileden gelmiyor oluşunu kafaya takmışlardı. İmparatorun ona olan aşkını ve verdiği yetkileri kabullenemiyorlardı. Babası bir donanma subayıydı, annesi ise pagan rahibesi. Küçük yaşta babasını yitirince annesi bir başkasıyla evlendi ve üvey babası onu eğlence mekanlarında çalışmaya zorladı. Theodora buralarda dansçılık yaparak para kazanıyordu. Theodora bu dönemde Bizans prensi Justinian ile tanıştı ve hayatı değişti. Birbirlerine aşık oldular ve bağlılıkları herkes tarafından görülüyordu. Justinian'in Erguvan pelerini giyip imparator olmasıyla Theodora'nın da hayatı değişti ve Bizans'ın imparatoriçesi oldu. Ama halk ve soylular tarafından geçmişinde dansçılık yaptığı için nefret görüyordu. ...531 yılının son ayında yani Aralık'ta İstanbul sokakları iyice karmaşıklaşmıştı. Halk isyan halindeydi. Herkes birbiriyle kavga ediyordu. Özellikle yeşiller ve maviler. Bu maviler ve yeşiller konusunu biraz açsak iyi olacak. Kimdi bu adamlar? Şöyle açıklayalım. Antik Roma İmparatorluğu'nda gladyatör dövüşleri ve vahşi hayvanlarla dövüş günümüzün Dünya Ligi maçlarıyla aynı derecede ilgi görüyordu. Gösteriler seyirciler açısından aşırı heyecan içerdiği için duygu patlamaları kaçınılmazdı ve her seferinde mutlaka kaoslara neden oluyordu. Kilise bu tip gösterilere uygun olmayan davranışların ve kargaşanın hakim olduğu eğlenceler olarak görüyordu. Ayrıca gösterilerin düzenlendiği günler kiliselerin boşalması ve pazar ayinlerine az sayıda katılım olması da din adamlarının tepkisine neden oldu. Zamanla bu dövüşler Roma'nın pagan spor alışkanlıklarının Hristiyan ahlakıyla bağdaşmadığı gerekçesiyle kademeli olarak ortadan kaldırıldı ve yerlerini hipodrom yarışları, özellikle de atlı araba yarışları aldı. Hipodrom, Yunanca hippos yani at ve yarış anlamına gelen dromos sözcüklerinin birleşmesiyle oluşuyordu. Bu yüzden at ve atlı araba yarışlarının gerçekleştirildiği mekan olarak nitelendirildi. Ama tek işlevi elbette bu değildi. Aslında hipodrom Bizans dünyasının ekseniydi. Halk imparatorla burada bir araya gelir, beklentilerini ve şikayetlerini burada anlatırdı. Festivaller, yarışlar, toplanmalar hepsi hipodromda gerçekleşirdi. Atlı araba yarışları ise hipodromun en önemli etkinlikleriydi. Araba sürücüleri 4 farklı renk kıyafet giyiyordu. Yeşil, mavi, beyaz ve kırmızı. Her renk organize olmuş taraftar gruplarını temsil etmekteydi. 5. yüzyıldan itibaren Bizans'ta araba yarışı grupları demos adıyla anılıyordu. Demos terimi genel olarak insanlar yani halk, özgür vatandaş ve kentsel bir bölgedeki nüfus şekli tanımlanıyordu. Demosların nasıl ortaya çıktığı kesin olarak bilinmese de başlangıçta maviler, yeşiller, beyazlar ve kırmızılar olarak
4 grup oldukları netti. Bu renklerin kaynağı güneş kültürüne dayanıyordu. Ioannes Malalas ve Ioannes Lidos gibi 6. yüzyıl antik dönem yazarları bu renklerin mevsimleri sembolize ettiğini ve 4 elemente karşılık geldiğini öne sürmüştü. Toprak yeşilleri, su mavileri, hava beyazları, ateşle kırmızıları temsil ediyordu. Söz konusu gruplardan beyazlar ve kırmızılar zamanla ortadan kalktı. Geriye yalnızca yeşiller ve maviler kaldı. Mavilere Venetoi, yeşillere Prasanoi deniliyordu. Her grup kendi yarışçılarını hazırlıyordu ve bunlar günümüzdeki futbol taraftarlarını andırıyordu. İmparator da dahil olmak üzere halkı oluşturan her sınıftan insan gruplardan birine sempati duyuyordu. Mesela 2. Theodosios, Leo ve Zeno yeşilleri, Marcianus ve Justinian mavileri tercih etmişti. Taraftar grupları hakkında en detaylı çalışmaya sahip olan Allen Cameron gruplarının siyasi veya dini çıkar gruplarıyla çok fazla ilgisi olmadığını, hipodromda düzenlenen at yarışı ve diğer eğlencelerin fanatizmle ilgisi olduğunu belirterek onları basit taraftar kulüpleri olarak değerlendirmişti. Ama taraftarların siyasi ve dini yönlerini kabul eden görüşler çok daha fazlaydı. Çünkü o dönemde taraftar gruplarının birbirleri veya imparatorla arasında yaşanan gerilimler tırmanarak bazen tüm şehre yayılan isyanlara dönüşebiliyordu. İşte Nika isyanı öncesindeki günlerde de böyle oldu. İmparatorun desteklediği maviler ve yeşiller durmak bilmeksizin gerilimi tırmandırıyordu. Bu süreçte sokak çatışmaları sırasında vali 7 kişiyi tutukladı ve hepsini idam cezasına çarptırdı. Ama ikisi tam idam edilecekken ipleri koptu. İşte halk bu olayı bir işaret olarak algıladı ve her şeyin fitilini ateşleyen olay aslında bu idamlar oldu. Ve geldik o güne. 13 Ocak 532. On binlerce Bizanslı hipodromu doldurmuş. Hatta o kadar kalabalıklar ki sokaklara taşmış haldeler. Birbirlerine mavi ve yeşil bayraklarını sallıyorlar ve tehditler savuruyorlar. Ortalık karışık. Tüm bu karmaşanın ortasında aristokratlar ve din adamları kendilerine ayrılan özel localara doğru yol alıyorlar. Aynı zamanda altın zırhlarıyla ve miğferleriyle imparatorluğun muhafızları da hipodroma doğru yol almış durumda. İşte tam da bu sırada İmparator Justinian gelerek kendi locasına oturuyor ve kırmızı elbisesiyle havada haç çıkararak halkı kutsuyor. Bu aynı zamanda yarışın başlaması için de bir işaret. Yarış başlıyor başlamasına ama halkın uğultusu ve tezahüratları bitmiyor. Özellikle de yeşillerin. Maviler ne kadar sessizleşse de yeşillerin sesleri kesilmiyor. Yeşiller imparatora doğru Nika, Nika, Nika diyerek bağırmaya başlıyorlar. İmparator sabırla bu seslerin kesilmesini beklese de tam tersi oluyor ve kargaşa daha da artıyor. İşte bu noktadan sonra olaylar önüne geçilmez bir hal almaya başlıyor. Maviler ve yeşiller imparatora karşı birleştiler ve gözaltına alınan ya da idam cezasına çarptırılan taraftarların bağışlanmasını istediler. Talepleri reddedilince şehrin tamamına yayılan isyan patlak verdi. Valilik binası önünde Romalıların önünü askerler kesti ama kalabalık durmak bilmiyordu. Askerler öldürüldü, bina basıldı. Ortalık yangın yeri oldu. Valilik binası altındaki zindanlara giren maviler ve yeşiller buradaki mahkumları serbest bırakıp binayı ateşe verdiler. Ateşi harlamak için atılan saman balyaları rüzgarın etkisiyle savruldu ve önce senato binasını ardından da Ayasofya'yı tutuşturdu. Bu korkunç yangın gece boyunca devam etti. Ertesi gün Justinian halkı sakinleştirmek için yarışların devam etmesini emretti. İnsanlar hipodromda toplandı ama dertleri at yarışı izlemek değildi. Justinian'e baskı yaparak tüm isteklerini kabul ettirmekti. Durumu değerlendirmek isteyen Justinian, senato üyelerini saraya çağırdı. Zaten sokaklarda asker yoktu, en güvenli yer burasıydı. Senatörler ve diğer bürokratlar Justinian'e halkın taleplerini kabul etmesi için baskı yaptılar. Komutan Mundus, Konstantin forumunda istedikleri azil ve atama işlemlerinin yapılacağını halk temsilcilerine bildirdi. Ardından tellallar halka eve dönmeleri gerektiğini ve oyunların ertesi gün devam edeceğini duyurdu. Ama isyancılar yine tatmin olmadılar. Dertleri söyledikleri gibi azil ve atmalar değildi çünkü. Justinian'i tahtından etmekti. Bu yüzden imparator halkın tüm isteklerini yerine getirse dahi isyancılar toplumu galyana getirmek için çaba harcıyordu ve sokakları yeniden karıştırdılar. Kendine güveni gelen ve durumdan cesaret alan gruplar tekrar isyana başladı. Mese Caddesi'nde toplanan Bizanslar hep bir ağızdan Nika, Nika, Nika diye şehri inletiyordu. Genellikle imparatorların bu tür isyanların tırmanmasını önlemek için kullandıkları en etkili yöntem iki büyük grup olan Maviler ve Yeşillerden birine destek sağlamaktı. Bu bir gruba etkisini göstermesi ve rakiplerini hedef alması için daha fazla alan sağlarken aynı zamanda her iki tarafında imparatora karşı birleşmesini ve böylece kontrolünün ötesinde bir çete haline gelmesini durdurmanın bir yoluydu. Elinde İncil'le hipodroma gelen Justinian, kimsenin suçlanmayacağını, kimsenin yargılanmayacağını ve olayların son bulması halinde
herkesin gündelik hayatına devam edebileceğini ilan etti. Ama iş işten geçmişti. Kalabalık Justinian'e bağırmaya devam ediyordu. Zaferlerinden emin olan isyancılar Anastasius'un en büyük yeğeni olan Hipatius'u imparator ilan ettiler. O kargaşada taç bulamadıkları için de başına zincir taktılar. Yeni imparatorun kulağında eşinin kendisine söylediği "seni ölüme götürüyorlar" sözleri çınlıyordu. Korku içinde Mese Caddesi boyunca gezdiriliyordu. Az sonra kendisini sırtında erguvan moru pelerinle Hipodrom'un imparatorlara ait locasında buldu. Nika ayaklanması doruk noktasına ulaşmıştı. Justinian artık geri dönüş olmadığını düşünüyordu. Tarihi Yarımada'nın güneyindeki gemilerini hazırlattı ve saraydan ayrılmak için son dakikalarını saymaya başladı. Artık bitmişti. İşte tam bu sırada tarihin akışını değiştiren ve isyancıların sonunu getiren bir şey oldu. Şu anda tam olarak eski Bizans İmparatorluk Sarayı'nın olduğu yerdeyiz. İşte İmparator Justinian tam olarak burada umudunu kaybetti. Nika isyanının artık bastırılamayacağını ve kendisinin canının tehlikede olduğunu düşündü. Aslında gerçekten de işler buraya doğru gidiyordu. Ama Justinian'ı durduran eşi Theodora oldu. Theodora imparatoru karşısına aldı ve ona şöyle söyledi: "İmparatoriçe olarak selamlanmadığım bir güne asla uyanmayacağım." Ve ardından o meşhur "mor en soylu kefendir" sözünü söyledi. Peki bu sözün anlamı neydi? Mor, daha doğrusu erguvan, Bizans tarihinde saraylıların yani hanedan mensuplarının özel rengi olarak biliniyordu. İşte bu yüzden İmparatoriçe Theodora'nın söylediği söz son derece önemliydi. Justinian herkesin içinde imparatoriçeden bu sözleri duyunca artık utandığından mı yoksa cesaretlendiğinden mi bilinmez kalmaya karar verdi. En güvendiği iki kumandanı olan Belisarius ve Mundus'u yanına çağırdı. Gece boyunca konuyu tartıştılar ve nihai karar verdiler. İsyan kanla bastırılacaktı. Mundus Hipodrom'un Augustum kapısını tutacak, Belisarius ise saray geçidini kullanarak ayaklanmacıların liderlerini tutuklayacaktı. Mücadele öncesinde hesaplanmayan bir şey oldu ve saray kapısındaki muhafızlar tüm emirlere rağmen Hipodrom'a giden yolu açmadılar. Justinian bu ihaneti asla unutmayacaktı. Belisarius ve komutasındaki askerler sarayın etrafından dolaşarak Hipodrom'a girdiler. Ama isyancılar ne liderlerini ne de Hipatius'u teslim etmeye niyetli değillerdi. Bu esnada kalabalık içerisinde hareketlenme oldu ve askerlere ufak sataşmalar başladı. Locadaki muhafızlarla ayaklanmacılar arasında sıkıştığını düşünen Belisarius aniden harekete geçti. Kılıcını kınından çıkarıp günlerdir yorulan, halka bilenen askerlerine saldırı emri verdi. Süvariler bir anda ok ve mızrak yağmuruna başladılar. Mundus ise ölüm kapısından, yani eskiden ölen gladyatörlerin çıkarıldıkları kapıdan taarruza geçti. Ardından Narses elindeki küçük ama özel eğitimli askerlerle yardıma geldi. Asıl kaos şimdi başlıyordu. Hipodrom'un beyaz mermerleri kandan gözükmeyinceye, tek bir sivil canlı kalmayıncaya kadar çatışmalar devam etti. 532 yılının Ocak ayında Hipodrom'da başlayan Nika isyanı yine Hipodrom'da 30.000 kişinin ölümüyle son bulmuştu. Bazı tarihçilere göre ölü sayısı 40.000'di. Ama tarihçilerin çoğu 30.000 konusunda hemfikirdi. Sadece Roma döneminin değil, tüm İstanbul tarihinin en kanlı olayı Nika ayaklanması olmuştu. Çatışmalar son buldu ama halk daha fazlasını bekliyordu. İmparatorun isyancı avına başlayacağını düşünüyorlardı. Ama bu hiçbir zaman gerçekleşmedi. Aksine Justinian af ilan etti. Herkesin işinin başına dönmesini ve kimseye dokunulmayacağını bildirdi. Hatta Hipatius'un çocuklarına kaybettikleri hakları geri verdi. Nika isyanının en büyük etkisi senatoya oldu. Geleneklere göre imparator aldığı her kararı senatoya danışmak zorundaydı. Ama bu korkunç olaydan sonra Justinian artık tüm kararlarını kendi başına alacaktı. İsyanın en önemli sonuçlarından biri de Hipodrom'da görüldü. Yarışlar süresiz durduruldu ve Hipodrom kamusal toplantılara kapatıldı. Burası artık sadece özel gün ve bayramlarda kullanılan bir alan olacaktı. İstanbul'a girişlerde kontrol altına alındı. Bundan böyle şehirde malı, işi ya da ailesi olmayan hiç kimse surlardan içeri adımını atamayacaktı. Justinian bununla da kalmadı. İstanbul'da o zamana dek görülmemiş bir imar çalışması başlattı. Şehri Büyük Konstantin'den sonra ikinci kez kuruyor ve baştan yapılandırıyordu. Hipodrom, İmparatorluk Sarayı, kamusal alanlar, tarihi eserler ve en önemlisi Ayasofya. Hepsi eskisinden daha ihtişamlı hale getirilecekti. İmparator Justinian'ın ayaklanmadan sonra şehri yeniden imar ederken bıraktığı en önemli eserlerden biri hiç kuşkusuz Ayasofya'ydı. Şu an arkamda görmüş olduğunuz Ayasofya'ya tarihteki 3. Ayasofya adı veriliyor. Neden mi? İlk olarak şehrin kurucusu olarak da bilinen 1. Konstantin tarafından Megale Eklesya yani Büyük Kilise adında ahşap çatılı bir bazilika olarak inşa ettirildi. Daha sonra oğlu 2. Konstantius döneminde açılışı yapıldı. Ama devam eden yangınlar
yangınlar ve depremler neticesinde eser büyük zarar gördü. Ardından 2. Theodosius dönemi başladı. Theodosius da önceki gibi ahşap çatılı bir yapı inşa ettirdi ve açılışını 415 yılında yaptı. Ama bu Ayasofya'da Nika ayaklanması sırasında büyük zarar gördü ve yakılıp yıkıldı. İşte bu ayaklanmanın bastırılmasının ardından Justinian bugün bildiğimiz haliyle Ayasofya'yı inşa ettirdi. Nika isyanı hiç şüphesiz ki İstanbul tarihinin en unutulmaz olaylarından biriydi. Etkisi öylesine büyük olmuştu ve Bizans tarihi için dönüm noktası haline gelmişti ki hakkında pek çok teori ortaya atıldı. Kimilerine göre bu aslında Theodora'nın isteklerini elde edebilmek için imparatora oynadığı bir oyundu. Kimilerine göre İstanbul'u yeniden yapılandırmak isteyen imparator bilinçli olarak isyana ön ayak olmuştu. Hatırı sayılır çoğunlukta bir grupsa bunların saçmalık olduğunu, yukarıda anlattığımız soyluların ve halkın rahatsızlık duyduğu konuların isyanın sebebi olduğunu savundu. Peki sizce hangisi? Turistlere kanalımıza abone olur musunuz diye sormaya gidiyorum. Hello. Oh, hi. Hello. Can you subscribe our YouTube channel? Oh, yes, I can. Yes. So, We are making some documentaries. You did. yeah, already. Thank you so much. You're welcome. Thank you so much.